Merhabalar, hepinize Hokkaido'dan selamlar. Şu anda Japonya'nın en soğuk bölgesindeyim. Yani Kuzey Kutbu'na yakın olan Japonya'nın en soğuk noktalarından bir tanesindeyim. 5 yıldır buraya gelmek istiyordum ama her zaman erteliyordum veya kaçıyordum açıkçası buraya gelmekten. Çünkü ben soğuğu hiç sevmiyorum. Karı da sevmiyorum, kışı da sevmiyorum. Benim için hep yaz olsun, sıcak olsun. Kendimi rahat hissedeyim. İncecik kıyafetlerle etrafta dolaşayım. Tek isteğim budur ama maalesef öyle olmuyor. Kış Japonya'da gerçekten çok sert geçiyor. Ve Hokkaido'da Japonya'nın en kuzeyinde ve dediğim gibi Kuzey Kutbu'na en yakın adalarından bir tanesi. En büyük ikinci ada. Ve ben de en sonunda buraya gelmeye karar verdim. Her ne kadar soğuğu sevmesem de, kışı sevmesem de insanın bazen ertelediği şeylerle veya korktuğu şeylerle yüzleşmesi gerektiğine inananlardanım. Burası gece eksi 20 derece civarındaydı. Şimdi de biraz böyle tabii ki biraz daha ısındı sabah saatleri. Eksi 6, eksi 7 civarında. Çok ilginç bir yerde kalıyorum. Yarım kubbe şeklinde dom evleri denilen böyle çadır gibi ama aslında çadır olmayan, içi sıcacık ve tamamen gerçekten bir otel odası rahatlığında evlerde kalıyorum. Size içeriği de göstereceğim birazdan. Ama bu arada dışarının soğuğu ve doğayla baş başa kalmak, bunu deneyimlemek istedim ve sizinle paylaşmak istedim. O zaman Hokkaido'ya hoş geldiniz ve hadi hep beraber soğuğun tadını çıkartalım. Tall buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed.今朝も一組朝の始発の列車で降りられたゲストの方がいて、そのお客様がじゃあ皆様入り口のところですねロック、スタッフいなくなるときかけますので、もし用事朝のホットサンド用のフライパンとあとコーヒーメーカー
Buradaki katalogda pirinci nasıl pişireceğimi göstermişler. Adım adım her şeyi nasıl kullanılacağı ile ilgili numaralandırmışlar. Zamanlamasını, her şeyi, malzemelerin nasıl kullanılacağı ve pirinci hazırlamaya başlayacak. Şunu da size göstermek istiyorum. Bakın bütün malzemeler tek tek sayılı, burada listesi var. Ve her şeyin ne zaman yenileceği ile ilgili burada böyle bir açıklama metni var. İşte dolapta hangi malzemelerin olduğu ve bunları işte ne zaman yenileceği, nasıl hazırlanacağı ile ilgili bilgiler var. Aynı zamanda kahvaltı için de malzemeler var. Bakın kahvaltıda kullanılacak tüm malzemeleri tek tek buraya sıralamışlar. Nasıl hazırlanacağı ile ilgili ve burada da çeşitli şeyler var. Hazırlanması ile ilgili tarifler var. Bu tariflere göre yapabilirsiniz diyorlar. Gerçekten ilk defa böyle bir yere geliyorum. Muhteşem bir konaklama programı hazırlamışlar. İnanılmaz gerçekten. Buraya gelmeden önce araştırdığımda kaldığım yerin çok yakınında bir buz köyü, Ice Village diye bir yer olduğunu öğrenmiştim. Ve oraya mutlaka gitmemi söylemişlerdi. Şimdi otelden bir görevli sağ olsun servis yaptı resmen. Beni bıraktı. Şimdi Ice Village'e gidiyorum. Bu arada Daiso'dan da bunu aldım. Sıcak bir şeye ihtiyacım vardı. Yani kulaksız olsa tercih ederdim ama maalesef kulaklı vardı böyle. Japonya'da buraya gelirseniz böyle şeylere çokça rastlıyorsunuz. Hem de çok ucuzdu. O yüzden böyle tavşan kulaklı bir ısıtıcı başlığım var. Onunla gidiyorum çünkü inanılmaz soğuk ve kar fırtınası oluyor. Size biraz orayı göstermek istiyorum. Ice Village denilen yer akşamları saat 5'ten itibaren açılıyormuş. Yani bir gece gezmesi olarak düşünebiliriz. Bu arada böyle binanın içine girdim. Sonra binanın içinden çıktım. Işıkları takip ediyorum şu anda. Aşağıya doğru gidiyorum. Ya ben acayip merak ediyorum nasıl bir yerle karşılaşacağım. Acayip bir kar fırtınası oluyor bazen ve kar yüzüme çarpıyor. Sanki böyle binlerce iğne bir anda yüzüme batıyormuş gibi bir his veriyor. İlk defa bu deneyimi yaşıyorum. Ama etraf çok güzel. Şöyle size göstereyim. Buradan giriyoruz. Ice Village 25. yılındaymış. Şuradan ağaçların arasından hoparlörden müzik geliyor. Hadi girelim. İlk olarak bizi Ice Ramen restoran karşılıyor. Buzdan bir çadır var. İçeriye giriyoruz ve burası buzlu ramen restoranı olarak geçiyor. Duvarlar, bar, oturaklar her şey buzdan. Ve buradan ramen sipariş ettiğimizde buzlu ramen geliyor. Ama şu an ramen yiyemeyecek kadar üşüyorum ve etraf çok soğuk. Burada birçok buzdan ev var. Bu evlerin içinde çeşitli restoranlar, atölyeler ve sergiler var. Mesela burası Ice Atelier diye geçiyor. Marshmallows. Convenience Store'da varmış. Aynı zamanda fırın ve meyvelerin satıldığı, çeşitli tatlıların satıldığı marketlerde varmış. Buradan aldığımız marshmallowları ateşte biraz böyle pişirip ondan sonra yeme deneyimini yaşayacağız. Okay.
Wow. Burası da Ice Village'in convenience store'u. Küçük bir market. Buzdan raflara yerleştirilmiş çeşitli markaların ürünleri var burada. Meyveli pudingler var, meyve, içecekler. Cips görüyorum burada. Ve maske var, kolonyalı mendil. Bu arada ısı bandı görüyorum burada. Benim şu an botlarımın içinde ısı bandı var. Bunlarsız asla dolaşamazdım. Çünkü çoraplarımın içine bu ısı bantlarından yapıştırdım ve şu an çok rahat bir şekilde yürüyorum. Burada da takıların satıldığı veya kalem, mutfak eşyalarının satıldığı bir çeşit züccaciye dükkanı veya hediyelik eşya dükkanı diyebiliriz. Şurada havlular görüyorum. Ve Ice Village'in barına geldik şu anda. Tabii ki olmazsa olmaz. Burada da buzdan bir bar var. Barın arkasında bir barmen. Çocuklar da görüyorum, tabii ki onlar sadece meyve suyu içiyorlar. Ama barın arkasındaki barmenden isterseniz vodka, isterseniz viski isteyebiliyorsunuz. Bu karşınızda gördüğünüzde Ice Chapel. Tabii ki tamamen göstermelik bir yer. İçerinin ambiyansı çok güzel gerçekten. Renkler de çok hoş ama tabii ki burası gerçek bir şapel değil. Sadece temsili bir şapel. Ve şapelin çatısını küp şeklinde dairesel bir çatısı var. Buraya böyle bir şerit çekmişler. İçinde de buzdan oturma yerleri var. Bu gördüğünüzde Ice Theater diye geçiyor. Tabii ki bir köyün olmazsa olmazı sinema. Ve hemen karşımıza buzdan, tamamen buz küplerinden bir sinema ekranı ve tabii ki gerisinde oturma koltukları var. Ve şu anda ekranda da bir film oynuyor. Çok tatlı. Şimdi de sizi köyün oteline götürüyorum tabii ki. Burası Ice Hotel. Böyle giriyorsunuz içeriye. İçeride böyle buzdan bir platform var ve onun üzerinde de kocaman bir yatak var. Ve buranın gerçekten kiralanabileceğini söylüyorlar. Bir geceliği de 30.000 yen civarındaymış. Ve istenirse bir gece kiralanıp, yani tutulup burada kalınabiliyormuş. Akşam yemeği için hazırlık yapıyorum. Buradaki çalışan bana nasıl yapılacağını söyledi, anlattı. Şimdi bu ocağı ortaya koyduk. Çalışan bana yardımcı oluyor. Ve sonra da bu şabu şabu tenceresi hazırlamışlar onlar önceden. Karabiber var. Bu zannedersem bu miso özü. Ve yanında da şabu şabuyu yaparkenki baharatlar var. Şimdi bunu hazırlayacağız beraber. Gördüğünüz gibi bir dünya et var. Bunları ben yemeyeceğim tabii ki. Ama ikram edeceğim çalışanlara. Burada da bir dünya sebze var. Bunları tabii ki ben yiyeceğim hepsini.
困った時にも助けてって言える相手がいてほしいなとも思ったし。Burası ana bina. Hem burada resepsiyon var hem de aynı zamanda tuvalet ve banyolar burada. Böyle içeriye girince terlikleri giyiyorsunuz. Dışarıda da yolları temizliyorlar. Buradan böyle işte sabah ne içecekseniz kahvenizi alıyorsunuz veya çayınızı alıyorsunuz. Ondan sonra buradan da kullanacağınız malzemeler alıyorsunuz. Eğer sabah duş alacaksanız burada havlu var. Havlunuzu alıyorsunuz. Ondan sonra burada da tuvalet, 2 tane tuvalet var. Sonra da 2 tane bunların ofuro dedikleri daha böyle hamam tipi banyolar var. Banyoyu göstereyim size. Böyle. Açıyorsunuz. Sonra şöyle biraz böyle eski tip hamam tarzı böyle duşlar var. 3 tane duş var. Burada ofurolarda kadınlar erkekler ayrı kullanıyorlar banyoları ve aynı anda 3 tane kadın burayı kullanıp banyo yapabiliyor. Ama yabancılar genelde tercih etmiyorlar böyle şeyleri. O biraz Japon kültürüne ait bir şey. Ben de şimdi tek kullanacağım.
dom evlerinde tuvalet ve banyo yok maalesef. Yani tuvalete veya banyoyu kullanmak istiyorsanız biraz 50 metre ileride ana bir ofis var, ana bina var. Oraya gitmeniz gerekiyor. O yüzden de dün gece çok su içmedim, su veya çay içmedim. Gece yarısı saat 2'de veya 3'te kalkıp tuvalete gitmeye açıkçası çok üşeneceğimi düşündüm. Ama çok rahattı, çok keyifliydi onun dışında. Çünkü içeride her şey var. Yani ocağından tutun işte buzdolabına, 2 tane ısıtıcısı var. Bir tanesi klima, bir tanesi de ayaklı ısıtıcı. Ve gece çok sıcak geçti gerçekten. Ben şey diye düşünürdüm, yani üşür müyüm acaba diye düşündüm ve kazakla yattım. Sonra üzerimde yorgan vardı, aynı zamanda battaniye vardı ama hiçbirine gerek kalmadı. Gece kazağı çıkardım, battaniyeyi üzerimden attım, o kadar sıcak oldu. İşte zaman zaman tabii ki burada kar fırtınaları falan da oluyor. Ama kar fırtınasından dolayı bu dom evleri tabii ki hafif böyle bir sallanıyor, böyle o sallantıyı ve işte çatısına vuran o karın sesini duyuyorsunuz, dinliyorsunuz, onu hissediyorsunuz ama çok böyle şiddetli bir sarsıntı olmuyor. Çok rahattı. Zemin zaten tamamen işte kalebodur zemin. Çok sağlam evler bunlar. O yüzden sanki bir otel odasındaymış gibi hissettim. Sadece banyo ve tuvaleti yoktu. Onu da işte gün içinde halledip ondan sonra gece oraya gitmemek, o işleri yapmamak gerekiyor. Onun dışında buzdolabında akşam yemeği için her şeyi koymuşlar. Yani tencereye ve ocağa koyup sadece pişirmeniz kalıyor. Kahve makinesi, kahve öğütücü, her şey var. Bütün aletler var. Sadece burada hani öyle radyo, televizyon gibi şeyler yok tabii ki. Onun için de hani kendi bilgisayarınızı, kendi işte cep telefonunuzdan bir şeyler seyretmeniz gerekiyor. Televizyon yok içeride. Yani aslında televizyon olmaması çok iyi. Çünkü hani doğayla baş başa, tamamen böyle teknolojiden, hani en azından medyadan uzak bir şekilde bir akşam geçiriyorsunuz. Ama yine de ben hani Netflix'imi biraz açtım, seyrettim. Onun dışında hafif böyle bir müzik de açabilirsiniz. Bu arada odanın içinde internet yok, Wi-Fi yok maalesef. Kendi internetinizi kullanmanız gerekiyor. Burası çok kalabalık olmuyor bu arada. Yani bütün evlerin hepsi tamamı dolu değildi. Akşam dışarıya çıktığımda 3 tane dom evinin ışığı yanıyordu. Benim çadırımın, yani dom evimin tam karşısında 2 tane kadın var. Onlar da şu anda tatildeler. Hatta onlar böyle biraz daha kamp malzemeleri getirmişler ve kapılarının önünde daha büyük malzemelerle şu an böyle bir şeyler pişiriyorlar ve işte bunun tadına varıyorlar. Çok da kalabalık olmuyor ve çok ilginç bu arada. Tamamen burada doğayla baş başa kalmıyorsunuz. Çünkü kar her an yolları kapatıyor. O yüzden de günde 3-4 defa kar araçları, yani büyük araçlar gelip yolları açıyor. Bu dom evlerinin arasındaki yolları açıyorlar ve size ana binaya gitmeniz, tuvaleti ve banyoyu kullanmanız için devamlı yol yapıyorlar. Hatta gece de saat 11 gibi bir yolları açtılar. 11'den sonra belki kimse dışarıya çıkmaz diye, ondan sonra sabaha karşı zamana kadar tekrar bu araçlar çalışmadı. Sonra sabaha karşı 4.30-5 gibi tekrar bir araç geldi, yolları açtılar. Sabah 8'e 9'a kadar böyle mışıl mışıl uyudum dersem açıkçası öyle değil. Yani yine de her şekilde ses oluyor çünkü kar araçlarının devamlı buraları temizlemesi gerekiyor. Yani Japonlar bir işi yaparken tam anlamıyla yapıyorlar gerçekten. Hani buraya gelsem ve bu makineler çalışmasa ve yollar açılmasa burada mahsur kalırım. Herkes mahsur kalır. Devamlı burada bir bakım var tabii ki. Ama onun dışında tamamen doğayla baş başasınız. Sessizlik, karın sesi, arada bir tabii ki böyle bir rüzgar çıkıyor, kar fırtınası çıkıyor. Onun sesini duyuyorsunuz. Orman, tamamen dağların arasındayız. Ormanlık bir alanda. Muhteşem bir deneyim. Çok soğuk hala, yani hani benim için gerçekten soğuk. Bir daha gelir miyim? Tabii ki gelmem. Soğuğu sevmiyorum ama bunu bir kere hayatımda yapmak istedim. Umarım sizin için de çok keyifli olmuştur.